En son ne zaman gelmiştin anne? 55 falan. 1955'ten sonra ne kadar değişmiş göreceğiz. Gene de çok ortaya çıkmış durumda değil. Resmimi bulup bakacağım. Çocukluk resmimi. Annemle 2025 yılının Aralık ayında, bugün en kaçı? 12 Aralık'ta Truva Antik Kenti'ne geldik. En son ne zaman gelmiştin anne? 1960'tan önce 55 falan 55'te mi geldin? herhalde. Bakalım. 1955'ten sonra ne kadar değişmiş göreceğiz. 3-5 tane antik taş vardı. Görünen. Fotoğraf ister misin? Bir fotoğraf çekelim, dur. Bir fotoğraf çekelim. Neydi? 65 falan olması lazım. Ya 63. Şimdi yeniden bir hesap yaptık. 1955 değil de 1965 gibi mi anne en son? 65'ten önce 63 falan. 63. 63 gibi. En son 1963 civarı gelmiş annem. O zaman 3-5 tane taş vardı diyor. Tabii şimdi artık bayağı bir kazı olmuş durumda. Yürüyüş yolları epey güzelleştirilmiş durumda. Yürüyüş yolu falan yok. O zaman tabii yürüyüş yolu yok. Tarlaların içerisinde antik taşlar değişik değişik yerlerde duruyordu. Bekçisi şeyi de yoktu. Tamamıyla açık alanda kazısı durmuş bir antik şehirdi. O zaman tabii antik kentler, öğren yerleri bu kadar ön planda da değildi. Sonrasında turizm için değeri iyice ortaya çıktıktan sonra biraz daha böyle derli toplu olmaya başladı. Doğal durumlar yani. Gene de çok ortaya çıkmış durumda değil. Tahmin ettiğimden daha az çıkmış. Daha az çalışma yapılmış. Çevre güzel de. Tabii burası zamanında kötü kazının zararlarını çok görmüş. Şileman buralarda uyguladığı kazı teknikleriyle aslında çok da doğru olmayan bir arkeoloji çalışması. Çünkü o zaman arkeoloji çalışması değil, birazcık da hırsızlık amaçlı yapılmış şeyler olduğu için bunlar Antika hırsızlık. ne olmuş? Gelmişler, Talan etmişler. talan etmişler. Troya'yı dünyaya tanıtan isim Heinrich Schliemann olarak bilinse de onun yaklaşımı aslında bilimden çok hazine avcılığı üzerine kuruluydu. Homeros'un anlatılarından yola çıkarak zengin hazineler bulmak amacıyla bilimsel arkeolojinin henüz gelişmediği bir dönemde çok aceleci ve yıkıcı kazılar yapmış Schliemann. Bu şehir yaklaşık 4000 yıl boyunca kesintisiz yerleşim görmüş, çeşitli nedenlerle yıkılıp yeniden yapılmış. Bu sebeple de burada farklı dönemlerden üst üste kurulmuş 9 Troya katmanı mevcut. Fakat Schliemann, altın hazine bulma tutkusu yüzünden bu katmanların pek çoğunu geri dönülemez şekilde yok ederek antik kentin tam ortasında devasa bir yarık oluşturmuş, ana kayaya kadar ulaşmış. Bu yarık maalesef üst katmanlardaki o paha biçilemez arkeolojik bulguların geri dönülemeyecek şekilde yok olmasına neden olmuş. Bugün Schliemann yarması olarak bilinen bu derin çukur, arkeoloji dünyasında bir kenti ortaya çıkartırken onu nasıl yok edersiniz sorusunun en acı örneği olarak karşımıza çıkıyor. Bugün arkeologlar Troya'nın bazı sırlarının Schliemann'ın kazıları yüzünden sonsuza kadar kaybolduğunu kabul ediyor. Burada tümsek var mıydı hatırlamıyorum. Resimde. Resimde karşılaştırırız evdeki resimlerle. Ben de en son 3 sene önce Kasım ayında ziyaret etmiştim. Hatta kanalda bir Truva
Daha doğrusu Troya antik kenti videomuz var. Orada o zamanın sonbahar görüntüsünün videosunda görme şansınız var. Şimdi ilkbahar gibi bir Aralık günündeyiz. Hava çok yumuşak, her taraf yemyeşil. Sincaplar gene her zaman olduğu gibi koşturuyorlar. Ve insan kalabalığı olmadığı için çok daha keyifli bence. Tabii turistik bir yerde mutlaka turist görürsünüz. Ama bu mevsimde geldiğiniz zaman birazcık daha gezmek, bunun tadını çıkartmak kolay oluyor. Tabii hava şartları izin verirse. Muhtemelen bizim gördüğümüz yer burasıydı. Dümdüz şu arazi. Mustafa Kemal. Muhtemelen ilk gördüğümüz kısım bu kısımdı. Düzdü çünkü benim hatırladığım arazi. Fazla tümsek yoktu. Tabii o zamandan bu zamana muhtemelen şuralar falan gene de kazılmıştır anne. Tabii. Aa sincap. Aa, sincap da elimizde. Elimizde. Gel. Sincapçık. Gel sincapçık. Gel sana fıstık fındık verelim. Ay canım benim. Burada sincap yuvaları da var. Koymuşlar sincap yuvaları. Troya'nın binlerce yıllık taş yollarını adımlarken sadece tarihe ve mitolojik öykülere değil, aslında kendi anılarımıza da bir yolculuk yapıyoruz. Annemin çocukluk hatıralarının yanına bir yenisini ekliyoruz. Yanımda annemin olması bu geziyi benim için de bir video içeriği olmaktan çıkarıp çok kıymetli bir aile hatırasına dönüştürüyor. Biz bugün buraya kendi anılarımızı bırakıyoruz. Oysaki bu kadim kent binlerce yıl boyunca kim bilir kaç annenin ve çocuğun adımlarına ve bu yıkıntılar arasında sessizce kaybolup giden sayısız hikayeye şahitlik etti. Annemin çocukluk anılarının rehberliğinde yürürken sanki binlerce yıl öncesinin o unutulmuş hatıraları da çevremizi sarıyor. İnsan böyle bir atmosferin içindeyken durup sormadan edemiyor. Düşünsene, binlerce yıl geçiyor, senin yaşadığın yerler böyle insanlar tarafından geziliyor, kimler yaşamış diye düşünülüyor. Troya aslında bir liman şehri. Deniz kenarında olan bir şehir ama zaman içerisinde alüvyonların denizi doldurmasıyla birlikte şu anda görmüş olduğunuz bu ovaların, bu düz alanın ortasında yükseliyor. Eski kaynaklarda, mitolojik kaynaklarda da pek çok kez tarif edilmiş bir şehir Troya. Ve bu tariften yola çıkarak bulunduğumuz nokta birebir yazılanlarla, anlatılanlarla örtüşüyor. O yüzden günümüzde Truva antik şehrini, Troya'yı gezmek mümkün oluyor bu şekilde. Bu kaynaklardan yola çıkılarak hiçbir şüpheye yer bırakmadan buranın Troya olduğu kabul edilmiş. Troya çok eski bir kent olduğu için burada öyle büyük ve gösterişli abidevi yapılar yok. Burası anıtsal mimariden çok önce kurulmuş bir yerleşim. Şehir Hisarlık Tepesi üzerinde yüzyıllar boyunca tekrar inşa edilmiş. Nice yapı çeşitli nedenlerle yıkılmış. Roma dönemine kadar da çeşitli eklemelerle yaşam sürmüş. Günümüze ulaşan yapılar daha çok kentin savunmasına ve günlük yaşamına dair izler taşıyor. Bugün Troya'da görebildiğimiz en büyük, en belirgin yapılar belki de rampalar ve kale duvarları. Bu antik taşlar bize ihtişamıyla gösteriş yapmak yerine buradaki yaşam hakkında ipuçları veriyor.
dedim ama çok şey sert, Tuğla gibi değil mi? yola gibi sert. Şuradan iyice ince kerpiç gibi görünüyor ama Troya'yı gezerken çok güzel bilgilendirici panolar bulunuyor. sertleşmiş. Dış kale duvarları hakkında da yine aydınlatıcı bilgiler mevcut. Buradan bilgi alabiliriz. Buradaki el yapımı, pişirilmiş kerpiçlerden oluşan kırmızı renk rekonstrüksiyon, büyük bir yangın sonucu tahrip olan ve bir kısmı günümüze ulaşmayı başaran kerpiç dokuyu korumayı amaçlıyormuş. 2003 yılında yapılan koruma çatısı da bitişik megaron yapısını ve savunma duvarını hava şartlarından korurken yapının şekli ve yüksekliği sembolik bir anlam taşıyormuş. Çatının oval biçimi höyüğün şeklini sembolize ederken yüksekliği ise Schliemann'ın 1871 yılında geldiği zamanki yüksekliğini gösteriyormuş. Yelkene benzeyen yapısı ise bu topraklara zenginlik getiren kuzeydoğu rüzgarlarına bir atıfmış. Benim o tarihlerde gördüğüm bölgeler buraların olmasını tahmin ediyorum. Çünkü düz tarlaların arasında dediğim gibi öbek öbek taşlardan ibaretti. Diğer ilk gördüğümüz yerler muhtemelen sonradan olan anılarıma göre öyle hatırlıyorum. Merhaba. Selam. Bahar olsaydı bahar çiçekleri de olurdu. Evet. Aslında baharda gelinir. Bu da tam bir izcilik dersi. Kuzeye bakan taraf yosunlanmış. Neden? Çünkü güneş görmüyor. Buraya bak. Işıl ışıl. Buraya bak. Yosunlu. Turist kafilesi de var. Görüldüğü üzere uzak doğulu misafirlerimiz yine buradalar. Az önce bu mevsimde çok turist olmuyor dedim ama hemen bir kafile geldi. Troya dünya tarihi için çok önemli bir şehir. Çok önemli bir kent. O yüzden yaz kış hiç fark etmeksizin mutlaka bir turist kafilesi görebilirsiniz burada. 对它，而且在这边是那个地理。Nasıl buldun anne yıllar sonra Troya antik kentini? Tabii daha bakımlı, derli toplu.
Gideceğin yer belli. Eskiden tarlanın arasında dediğim gibi taşları görüyordun. Arkeolojiden anlamayanlar bu taşlar ne diye bakıyordu sadece şimdi. İzahatları da var. Neyin nerede olduğu belli. Güzel dengeli bir şey olmuş, bakımlı. Güzel. Ne diyelim, keşke Troya'da olsaydın diyelim mi? Diyelim keşke Troya'da olsaydın. Şükürler olsun yıllar sonra son halini görmek kısmet oldu bana da. Bir de böyle güzel havada. Resmimi bulup bakacağım. Çocukluk resmimi. Ortaokuldaydım. Ve eve gittiğimizde o fotoğrafı bulduk. Antik taşlar üzerinde anneannem, dedem, annem, teyzelerim, dayılarım. 1955 mi, 1963 mü derken artık tarihten eminiz. 1958. Bundan tam 67 yıl öncesi. Az önce yanında yürüdüğümüz, dokunduğumuz o antik taşlar ve annemin anlattıkları bu eşsiz fotoğrafta karşımızda. Duygular tarifsiz. Evet, Troya Antik Kenti'ndeki gezimizin artık sonuna yaklaşıyoruz. Vlog serilerine devam edeceğim. Bugün Çanakkale'den İzmir'e doğru yol alırken direksiyonu kırıverdim. Hem bir hatıra olsun istedim hem de buranın kış aylarını sizlere göstermek istedim. Annem çok uzun yıllardır gelmemişti ve biraz anılarını canlandırmaya çalıştık. Umarım beğenmiştir kendisi de. Bu şekilde vlog videolarına devam edeceğim. Tabii ki de daha yoğun bölümlerimiz olacak. Truva Antik Kenti'ne 3 sene önce gelmiştim ve burayı çekmiştim. Tekrardan burayı sizlere kış aylarında göstermiş olduk. Keşke burada olsaydınız. Gerçekten bu mevsimde de burası çok güzeldi. Bir başka bölümümüzde, başka bir yerde görüşmek üzere. Troya'dan sevgilerle.